Şu anda San Francisco'da Marina bölgesindeyiz. İnanılmaz bir sakinlik, dinginlik ve huzur var herkeste. Çok küçükmüş bunlar. Nasıl doyuruyorlarmış karınlarını onlarla? Birer tane de tas. Alcatraz'taki yemek tabakları, su tasları. Böyle bir de altından bakmak ister misiniz? Tamam. Neresi burası? Kaliforniya. Kaliforniya'mızı Berra takıyor. Bu bir uçak gemisi. Yeah, that's Hornet. Hornet mi adı? Özelliklerini biliyor musun? Hayır. Neyse. O küçük bir gemi. Küçük bir gemi, evet. İçine girdik şimdi. Bu bir uçak. Ne? FM2 Wildcat dedikleri uçaktan. Bunu uçak gemisi uçaklarının böyle kanatları katlanabiliyor ki yan yana bir sürü uçak sığsın içeri. Şekil 1A'da görüldüğü üzere. Bütün uçakların kanatları katlı katlı duruyor. Bir tek şunlar hariç. Bu uçak gemisi uçağı mı? Evet. Bunun uçak kanatları katlanmıyor zaten. Ha, şu üstler katlanıyor buna da. Katlanıyor, katlanmış, evet. Uçaklar güverteye geldiği zaman buradan yukarıya çıkartılıyor. Yok, şurada elevator duruyor yukarıda. Şey gibi, karavan yatağı gibi. Aşağı iniyor. Uçağı alıyor, dışarı çıkartıyor ya da uçağı alıyor, içeriye sokuyor. Aynen. Bu gerçek bir savaş uçağı. Düşünsenize burada savaş zamanında ne koşuşturmalar falan olmuştur. Burası makine dairesi mi? Sanmıyorum. Ne olabilir? Bugün Yazmıyor da hiçbir şey. bazen bir şey. Dedim ya ben bunu. Şey yazıyor, motor yazıyor ama. Yok, asansörün şeyleri galiba bunlar. Jeneratör bak. Jeneratör mü? Bilmiyorum. Olabilir. Aşağıda neler varsa aşağısı kesinlikle yasak bölge ama her yerde de kapağını açık bırakmışlar. Görebilsinler insanlar biri aşağı olduğunu diye. Ofis görevlilerinin odasıymış burası. Officer dedikleri neydi? Kaptan mı? Değil. Memur. Memurlar. Ne var içeride? Tuvaletleri yok. Şurada bir çalışma masaları var. Şu zannedersem kilitli bir kasaydı. Öyle gibi duruyor. Detaylı güzel bir masa. Lavaboları ve yatakları ama tuvaletleri yok. Burası da kantinleriymiş galiba. Şu anda restricted area diyorlar. O zamanki işte bakın diş fırçaları, jiletler, iskambil kağıtları, kitaplar. 5 sente kitaplar varmış. Sigaraları. Burası wardroom diye geçiyormuş. Yukarıda normal bu kumanya yemeklerin işte bütün crew'un takımı yediği yerin haricinde burası ofis çalışanlarının yemek yediği yermiş. Onlar da isterlerse yukarıda yiyebiliyorlar ve ücretsiz yiyebiliyorlarmış ama eğer burada sakin işte insanların onlara hizmet ederek yemesini istiyorlarsa ki buradan yemeklerini seçiyorlar, ön tarafta masalarda yiyorlar. O zaman burada bunun parasını ödeyerek yiyorlarmış. Vay canlasını. Biz de generallerden böyle bir yerde veya generallerden veya herhangi bir subaydan para aldığını düşünsene. Burada yatağın üzerinde neden bir köpek var diyor çünkü bu köpek bu geminin maskotuymuş. Her gemide böyle bir maskot oluyormuş zaten. Akıyor mu su? Allah'ım yok. Baksana sanki ayna varmış gibi ama değil. Git bitmiyor. Burası yatakhaneymiş. Ama bizim rahat gezebilmemiz için buradan 6 tane yatak kaldırılmış. Yani şurada bunun gibi bir üçlü grup daha varmış. Üçerli üçerli altlı üstü yatıyorlar böyle. Sallanıyorlar değil mi bir de bunlar? Yok. Hadi ya.
Sağlam mı yapmışlar? Sallanır. Gemi sallanırsa sallanır da hani eski hamaklar gibi değiller. Sağlamlar. Şurası da işte kağıt falan oynadıkları bir masaymış kenarda. O revir. Hastaneye geldik. Ofis odaları. Revir'in başka bir parçası. Gene hastane ile alakalı laboratuvarlar, kan testlerinin yapıldığı yerler. Revir burası. Hastaların yatırıldığı yerler. Burada göz doktorunun yeri. Burada belki de ameliyathane ve kol değnekleri var. Oo, ameliyathane. Ameliyathane var burada. Ve hastane. O kadar çok yaralı hasta oluyor ki, savaş sonrası tabii ki, buradalar. Şu odadan nereye geçiyormuş? Evet, bu hastalara yemek yapmak için orası da. Burası da belki de yoğun bakım. Muhtemelen üstlerine bir şeyler koydukları, böyle onlara değmesin diye tellerle canı acıyanlara. Alt kat bitti. O ne ya? Tüh, kaçırdık. Ordunun ve sahil güvenliğin ortak yapımı olarak burada hafta sonu bir gençlik kampı varmış. Gençlere hafta sonu, yani işte cumartesi mi, sadece cumartesi mi bilmiyorum, bir eğitim verilmiş burada. Şu anda da bunlar buradan mezun olmuşlar, gidiyorlar. Hepsi kıyafetlerini de almışlar. Kişinin olduğu bir yerde. Bitmiyor ki yani. Bir de en alt kat kapalı daha. Şu anda geminin kıçında mıyız? Hı hı. Karşıda San Francisco Bay Bridge ve liman. Oo. Tamam, almıyoruz. Evet. Yani şu anda bir geminin üstünde olduğunuza inanabilir misiniz? Şuraya bakın. Oho. Kocaman. Yani kolay değil tabi. Uçaklar iniyor kalkıyor buraya da. Ve bu gemi bir savaşa kazanmış. Burada gerçekten bir savaş olmuş. Şurası da helikopter iniş yeri herhalde. Böyle de çıkış var mı acaba? Nasıl güzel. Kumanda öyle mi? He? Bilmiyorum. Evet, radar bölümleri, kumanda bölümleri. Evet, bu da bir tane uçak. Böyle takılarak durduruluyor. Bu öndeki uzun şey ne? O yakıt almamızı sağlıyor uçurken. Nasıl yapıyor? Öndeki uçağa mı yapışıyor? Şey gibi, emzik gibi yapışıyor oraya. Tük 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 çekiyor. İyiymiş. Burada bir tane daha uçak var. Kanatları katlanıyor ama çok eskimiş bir uçak. Tapkanın uçağı. Tapkan'ın uçağı. Tomcat F-14. Size şöyle göstereyim. Burası sonuna kadar, şu anda uçak gemisinin üstündeyiz. Kocaman asfalt gibi bir alan. Şuradan gidip karavanımıza da bakalım tepeden. Drone uçuşu olsun bari. Karavanımız orada. Bizi gördü. Sherlock da orada. Bizi görmüş olabilir mi gerçekten ya? Gördü bizi. Yok artık. Yatıyordu, pıt diye kalktı. Sherlock. Ne hissetti? Şaka gibi. Buradan bizi nasıl görmüş olabilirsin ya? Kuzucuk bekliyor orada. Şurada feribotlar var. Karşıya geçmek için zannedersem deniz otobüsleri. Haluk der ki şu yerdeki rayda mancınıkmış. Uçakların altına takıldı zaten. Onları ileriye doğru ittirip buradan fırlatıyormuş dışarıya. Her bir tarafında var bir yerde. Evet, orada da var, burada da var.
Aşağıdayken ona takılıyor. Tamam hakikaten olmuş oldu belli. Oraya takılıyor ve bunu frenliyor. Evet. Ustadan öğrenecek çok şeyimiz var. Uçak gemileri tabii ki sadece uçaktan ibaret değil. Gördüğünüz gibi burada uçak savarlar falan da var. Başka uçaklar da gelmeye çalışırsa onları da ateş edebiliyorlar. Yes. Burada ne var? Burası da vinç. Bilmiyorum ne için. Belki uçakları içeriye almak için başka bir yerde kullanılıyor olabilirler. Uçağı fırlatma koltuğu. Ne yapıyorsun? Oraya sımsıkı tutunuyorsun, kaçmıyorsun. Uçak koltukla beraber fırlıyorsun ha. Her pilotun bir tane Smith Wesson 38'lik silahı mutlaka oluyormuş. Aşağıdaki bantlarla kendilerini koltuğa sabitliyorlarmış. Arabanın haline bakın. Pas içinde ve çalışıyor. Gidiyor. Arkadaşlar San Francisco'ya burada nokta koyduk. Oakland'dayız. San Francisco karşıda. Bu geceyi eğer bizi kovalamazlarsa burada geçirmeyi planlıyoruz. Uçak gemisinin tam karşısında. Aracımıza bir ek yaptın. Ek yaptık. Aa evet. Onu Güzel yaptık. geliştirme yaptık arabamıza. Artık Kaliforniya'da aslında arabada kalmak yasak. Bu camların buğulanmasından anlıyorlar içeride olduğumuzu da. Şöyle bir havalandırma demiri aldık. Onun da çok dikkat çekmemesi için böyle bir rüzgarlık aldık. Çünkü yolda artık açmaya başladık. İçeri böcek giriyor. Rüzgar çok fazla giriyor. Ama hava girsin istiyoruz. Güzel oldu. Bence güzel oldu. Şu havalandırmaları Türkiye'de çok aramıştık, bulamamıştık transporter için. Neyse ki bunun için bulduk. Hatta ben takamadım. Dedim tüh yanlış gelmiş. Neyse ki Haluk taktı. Gayet güzel oldu. Allah'tan zeki bir kocam. Allah'tan. Karın her şeyi biliyor ama. Bu alan 1927'den itibaren uçaklar için bir iniş pisti olarak kullanılmaya başlamış. Bir sürü farklı kullanım amaçları olmuş ama 1997'ye kadar bir şekilde NAS'e bağlı olarak çalışmış burası. 1997'den sonra 2000'e kadar sanırım atıl olarak, kapalı olarak kalmış. 2000'den sonra günümüze kadar da burası deniz uçaklarının nakliyesi, indirmesi, bindirmesi için kullanılıyormuş. Ön tarafı da park yapmışlar. Burada göreceğiniz gibi bu koskocaman alan şu anda deniz uçağı da olmadığı için çocuklar bisiklete biniyorlar, kaykay yapıyorlar. Yan tarafta daha önce uçak hangarları olan yerler bir şekilde satılmış. Şurası spor merkezi olmuş. Orası ne bilmiyorum. Onun önü ne bilmiyorum. Şurada hava müzesi var. Burası kocaman bir park. Yan tarafta da bizim araba park edili. Burası su boyu. İnsanlar yürüyorlar. Karşıda da uçak gemisi var ki biz az evvel gezdik orasını. Ve Sherlock bizi böyle bunun etrafından, böyle Haluk'un etrafından, benim etrafımdan doladı birbirimize. Koş 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 koş. Yetiştin mi bana? Tamam hadi gidelim. Too Good To Go uygulamasını biliyor musunuz? Bilmiyorsunuzdur. Ona benzer bir uygulama Türkiye'de de var ama adını bilmiyorum. İstanbul'da çalışıyor. İzmir'de yapamadılar onu bir türlü. Oradan şimdi bir paket aldık geldik böyle. Sürpriz. İçinde ne var ben de bilmiyorum. Bir ekmek fabrikası. 18 dolarlık ürün koymuşlar içine. Ama ben sadece 6 dolar aldım. Çünkü uygulamanın olayı o. 6 dolar alıyor. Yani 3'te 1'i fiyatını alıyorsunuz. Firma bir gün önce satamadığı ürünleri ya sabahleyin veya aynı günün akşamında veriyor. Bu sadece fırın değil. Bazen pastane oluyor, bazen yemek oluyor, bazen çiçek oluyor. Bir sürü şey olabiliyor. Baharat olabiliyor. Bakalım şimdi içinde neler var. Bunlar artisan bread de yapıyorlarmış. Wow, çok iyi. Bir tane ekşi maya ekmeğimiz var. Ki bu ekmekler tek başına zaten 6 dolardan daha fazlaya satılıyor. Hele ki bu bölgede. Bir tane kruvasanımız var. Bunları şöyle tabak alalım da tabağa koyalım. Kocaman bir kruvasan peynirli. Bir tane böyle bir rulo bir börek, tatlı zannederim. Olmasa tutarım zaten. Bu da tatlı. Onların scone dedikleri kurabiyelerden. Bir tane küçük peynirli pide. Bir tane gene tatlı üzümlü tarçınlı gibi üzümlü ve tarçınlı
kruvasan gibi görünüyor. Bir tane daha poğaça. Ve bir tane daha ekmek. Bu ne ekmeğiymiş? Pain-O-Late diye bir ekmek modeli. Yani bunların normalde tanesi 6 dolar civarı. Gerçekten 18 dolardan fazla belki de ürün var burada. Evet, bir sürü paket de vardı. Çünkü orası bir ekmek fırınıydı. Ekmek fırını olduğu için bir sürü kalan olmuş. Ama ön tarafında bir kafesi vardı. Bence iyi yapmışım. İyi ki almışım. Ne yapıyorsun? Pilini değiştiriyorum. Bilgisayarın. Benim eski bilgisayarım. Haluk'un yeni bilgisayarı. Ama pili bitmişti. Artık işe yaramıyordu. Ben burada kendi bilgisayarımda videoları editliyorum. Aldığımız bilgisayarda. O da orada. Aa. Eski bilgisayarımın Pilini bağırsakları. değiştireceğim. Bak, Pil hangisi? Şu. Şu kocaman parça mı? Yeni pil aldım buradan. Böyle. Kocaman görünüyordu ama incecik de bir şeymiş ya. Şuna bak, kağıt gibi. Baksana ne kadar ince. Çalıştı. San Francisco'dan Oakland'a geçtik. San Francisco'ya son verdik. Ve videonun da sonuna geldik. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Lütfen yorum yapın. Lütfen. Çünkü ben her gün bakıyorum kimler yorum yapmış diye. Bazen hiç yorum görmüyorum. Ne olur. Bir de Haluk dedi ki hype diye bir şey varmış. Ben ne olduğunu bilmiyorum. Bilenler ondan da yapsınlar, neyse o. Built this rig with my own two hands, roaming across these promised lands, from the Turkish coast to the USA, making memories along the way. They call us Kaylak Ihtiyar, living life out on the boulevard. Yeah, living life